Merhaba arkadaşlar. Buket'te Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyler bize fincanımız. Hep birlikte arkadaşlar dinleyelim. Tabii ki de kolektifin hayrına, bütün hayrına olsun niyetleriyle ben şöyle bir kapattım. Neyse halimiz o çıksın falımız dedikten sonra gördüklerimi de sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Evet neler söyler görelim bakalım. Şimdi karşılıklı konuştuğunuz birisiyle beraber çok net görünmektesiniz. Karşınızdaki insanın tam ortanızda hatta yılan gözü çıkmış. Bu da işte göze, söze, dile hani geldiğiniz, konuşulduğunuz, nazarlandığınız anlamına gelmekte. Arkanızdan birisi sizi destekliyor ama çok küçük bir görselde çıkmış arkadaşlar bu kişi. Bunun dışında gerçekten bir resmiyet de içeriyor. Bu gittiğiniz, gördüğünüz, yaptığınız işlem neyse. Hani bir imza durumu, haksızlık durumu var arkadaşlar. Keza arkanızda birisini çok küçük bir şekilde bırakmışsınız ama ona karşı, karşınızdakine karşı da arkasını dönmüş insanlar var. Arkasını bayağı dönmüş ve hatta takip ediliyor. Çaresiz kalmış da sizin kapınızı çalmış. Bu nedir? Çaresiz kalıp da kapınızı çalan kişi kim sizin hayatınızda arkadaşlar? Şey diyebiliriz. Bu şu an muhatap olduğunuz, işinizi yaptığınız, işte barıştığınız bir şekilde mecbur kalmış, yapmış gelmiş diyebiliriz yani. Özür dilemeye gelmiş diyebiliriz. Yani ben burada karı koca olabileceğinizi düşünmekteyim. Orada da bir hata var. Ama arkasına döndüğünü gördüğümüz birileri var. Yani kayınvalideniz olur, başka birileri olur, konu komşu olur, arkadaş olur bilemem. Ama özür dilemeye gelmiş bir eş. Kafanızda zaten taşınmak var arkadaşlar. Ay çok pardon, hem öksürüyor gibi oldum hem hapşırıyor gibi oldum. Hastayım bu ara, fark ediyorsunuzdur sizler de. Şimdi şöyle, ay buradaki gördünüz mü? Arabanızı almış gidiyorsunuz. Şurada bir araba içerisindeydiniz. Ve bu sizsiniz zaten. Bir S harfinden destek alacaksınız. Önümüzdeki günlerde yine bir S harfiyle konuşma haliniz var. Bakın şimdi bilinçaltınız uğraşınız ama bitiyor. Görüyorsunuz şu çizgiler bitecek olduğunu söylüyor. Tabii ki de bu bir uğraş elbette ki. Bir tanesi özellikle kof yani boş ya da işte kaygılandığın kadar olmadı, korktuğun kadar olmadı dediğiniz bazı şeyleri atlatmışsınız. Özellikle son burada baktığımda son bir aydır mücadeleniz yoğun arkadaşlar. Boğa gibi çıkmış zaten. Orada bir boğanın olması evet bariz derecede boğa burcu olduğu da anlamına gelebiliyor. Ama şey de anlamına gelebiliyor arkadaşlar. Ne diyelim buna? Çok inat ettiğin, çok inat etmişsin falan gibi bir anlamda taşımakta. O yüzden tabii ki de hangisiyse artık şöyle kafanıza zaten bir küre çıkmış. Bu küre de ne demek? Yani düşüncelerimi gerçekleştireceğimi düşünüyorum. İşte öngörüyorum. Aklıma bir fikir geldi. Hani bunu kafanızda küre çıkmış resmen. Şimdi bu inat ettiğiniz konu her neyse arkadaşlar etrafında insanların çoğunlukta toplandığını görüyorum. Sonrasında zaten kafanızda işte bu küre dediğim kısım gelmiş. Bunun anlamı şu oluyor benim nezdimde. Hayatınızda gerçekten sizi yormuş bir kişiden sonra onu nasıl üstesinden gelebileceğinizin fikri, çözümü hatta imkanları bir şekilde sizin hayatınızda önünüze düşüyor diyebilirim. Göz yine var açıkçası burada. Bu gözle alakalı nazarınız var. Konuşuluyorsunuz. Nazar diyemem biliyor musunuz buna? Bu nazar değil. Kem bir göz bu. Nazar enerjisi hani böyle etkiliyor insanları. Burada siz ne yaparsınız yapın. Sizi havalı buluyorlar. Egolu buluyorlar. İşte hani böyle burada nazar değil bu göz yani.
Bu göz sizin onlarda nasıl göründüğünüz gözü çıkmış. Ne yaparsanız yapın. Oysa ki mesela insan canlısı, dost canlısısınız. Ama onlar sizi sürekli havalı falan sanıyorlar yani tuhaf ve enteresan bir şekilde. Demem o ki burada benim anlayacağım şu ki sizin hayatınızda ki çevrenizdeki insanlar sizin arkanızdan şöyle bir yorumda yapıyorlar. Hani abartılı olduğunuzu düşünüyorlar yani. Hani abartılı olduğunuzu düşünüyorlar. Bir şeyleri abartarak aldığınızı, hava atmak için yaptığınızı işte gibi gibi gibi. Oysa ki sizin bunlarla bağlantınız yok. Onu net görebiliyorum. Son düzlüğe gelmişsiniz arkadaşlar. Şurada yamyam yüzümüzü görüyoruz. Yani bu yamyam yüz sizin arkanızdan işte konuşan yüz. O yüzden pek bir şey diyemedim açıkçası o yamyamla alakalı. Birisi gelmiş size resmen sunmuş, bir paket sunmuş gibi. Nedir bu paket? Bu paket hayatınızda gerçekten böyle geçmişinizde debelendiğiniz alanın çıkma süreciymiş gibi çıkmış. Evet, bayağı debelendiğiniz o sürecin kurtulma. Gel bak ben sana bunu vereceğim. Sen de buradan çıkacaksın falan gibi bir şey sunuyor birisi size ve müthiş iyi gelecek. Bunun için yeni bir imza süreci var. Yani iş başvurunuz o kabul mü edilmiştir? İşte artık avukatınız ilanı mı verdi? Bir şekilde ilan mı verildi orada? Yoksa işte hani işte çözümünüzü bulmuşsunuz. Biri gelmiş müjde demiş size. Çok şükür ya der gibisiniz çünkü orada. Evet arkadaşlar, oldukça rahatlayacağınız bir süreç. Hatta şöyle iki seçenek var, iki yolda aynı yere çıkıyor. Yani diyor ki sen sağ yoldan da gitsen sol yoldan da gitsen iki yolun sonu da aynı kuru yemişçiye çıkıyor gibi işte. Hani V gibi çünkü orası diyor. Yani sonuç sen istediğini yapabilirsin. Bu yolun sonu senin adına temizdir. Pürdür, paktır. Bu da ne demek? Aralık sonuna kadar ciddi anlamda atacağınız bazı imzalar, alacağınız bazı haberler, halledeceğiniz bazı meseleler. Ama Ocak ayı içinde kesinlikle rahatlamış olduğunuzu görüyorum. 9 rakamı var. 9 ayın 9'u olur. Ocak 9 olur. 19 olur en kötüsü arkadaşlar. Daha çok 19'unaymış gibi hatta. Sonrası 19'u dedik. Sonrası ciddi bir rahatlama. 6 var bir de altta. Altı var aşağıda duruyor. Şimdi şöyle ki Ocak ayında ayın 19'unda altılı vade ile alakalı bir şey konuşulacak. Çünkü siz almış olduğunuz cevaplarınız, attığınız imzalarınız ve sonrasında rahatlamanız var. Neden? Güç kartı çıktı. Sen güçlüsün, bu konuyu aşacaksın diyor. Yani aslında senin hayatında aşabileceğin şeyler yaşıyorsun. Üstesinden gelebileceğin süreçlerin var. Şu ocağın 19'unda aşarsan net önünde rahatlama hali var arkadaşlar. Böyle bir brandayı üstünüze örtmüşler de tekrar hapşuruyorum. Hep birlikte, hep beraber inşallah. Türküz biz ya. Ben ne zaman tanımasam bile çok yaşa diyorum ya yolda insanlara falan. Şu an çok yaşa demişsinizdir diye söylüyorum. Dememişseniz de size küsmedim. Demedim sana ne falan böyle hani o tarz yazanlar oldu böyle. Ben bu açıklamayı yapınca saçmalama ya ben demedim ne saçmaladın sen falan gibi şeyler yazmışlardı. Tuhaf gelmişti işte insan oluyoruz biz tabii de. Sonuç olarak dediyseniz de teşekkürler. Allah herkesi sevdikleriyle gerçekten uzun ömürler versin diyorum. Sevdikleriyle beraber tabii ki de. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben burada şunu gördüm arkadaşlar. Sizin hayatınızın özellikle Ocak ayında birçok noktayı netleştireceksiniz. Yani aslında burada sen güçlüsün aşacaksın dedi güç kartı ama tılsıması da güzel bir başlangıç verdi.
Şimdi ben burada brandayla örtmüşsünüz. Ailenizdeki olayları çok dışarı yansıtmıyorsunuz olarak görüyorum. Varsa yoksa şu iş mevzusu, para mevzusu, işte halledilecek bir miras mevzusu. Ocak'ta hallettikten sonra büyük bir rahatlamanız var burada. Yani çok net Ocak 19'u vermiş, tarih vermiş. Daha bunun ötesi yok. O yüzden Ocağın 19'undan sonra arkadaşlar hayatınızda değişmiş birçok şey olacak sizin. Şöyle olacak. Değişmiş birçok şey. İş konusuyla alakalı güzel başlangıçlarınız olur burada. Her şeyden önce bu bir. Bunun dışında gerçekten büyük bir paranın üzerine çıkmışsınız da sonunda sörf yapıyor gibi çıkmışsınız. Düşün, büyük bir dalganın üzerine sörf yapıyor gibi çıkmışsınız. Tabii bunun öncesi var. 3 kişi kafa kafaya vermek var. Sonra alınan karara bu kişi böyle belden, hani bel altı, bayağı ayak altında birilerinin ayağını kazdırmaya çalışmak var. Bu proje bol paralı. Birisi çok böyle inanmamış size ama sonuç olarak siz ciddi anlamda kendinizi kanıtlayacaksınız gibi bir iş süreciniz var. Bunun anlamı da şu arkadaşlar, açıkçası. Bariz derecede yukarıya yükseleceğiniz, ayağınızı kaydırmak isteyeceklerinin olduğu, haricinde de şey olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten bu işin üstesinden gelecek olduğunuzu söyleyebilirim. Ailede de özellikle para mevzularınızı konuştuğunuz bir süreç var. Çok pardon. 1, 2, 3, 4 şeklinde ekranı yansıttım mı şöyle bilemedim ama o yüzden dedim. Kolum çarptı şuraya. Şöyle söyleyeyim. 4 kişilik bir kardeşliğin, 4 kişilik bir konuşmanın sonrasında rahatlayabileceğiniz bir döngüye doğru ilerleyeceğinizi, ciddi bir aydınlık olduğunu, 2 yolda çıkan tek bir konuyla ilgili parasal bir mücadeleyi verdikten sonra 94 güne diyor, 3 aylık bir mevzu vermiş. Bayağı Aralık itibariyle başlayabiliriz. Aralık, Ocak, Şubat desek en az Şubat'ın sonunda çok net bir şekilde bazı tıkanmışlıklarınızı aşmış olacağınızı, önden gittiğinizi, arkanızdan birinin geldiğini, konuşmaları geride bıraktığınızı söylüyor evlilik hayatınızla alakalı. Şimdi bu 4 kardeş parasal konuyu netleştirir, hayallerine kavuşur. İş hayatınızda sizin dalgalı sürecek bir mücadelenizin olduğunu ama sonunda net dik durduğunuzu söylüyor. Keza 2 kişinin farklı zıt düşünmesinden sebep anladığım kadarıyla o tıkanıklığı aşacak olduğunuzu, konuşulmalarınızın geride kalarak sonunda önden giden, arkasından gelen bir partner durumu yaşayacak olduğunuzu söylemiş. Burası bana, açıkçası arkadaşlar. Ben sadece görebildiğimi açıklamaya çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir kariyer evinizle ilgili kart seçeceğim. Güzel bir teklif başlangıç sonrasında önünde aşılacak güzel doğru bir yol var. Haber, teklif başlamaktır arkadaşlar. Evinizde bakın denge, toprak ve suyu dengelediğin takdirde, duyguyla mantığı dengelediğin takdirde senin hayatında 4 kişinin anlaşması ve hayallerine kavuşman şeklinde veriyor zaten demiştim. Bu da aşk hayatınızla alakalı. Evet, şu an bu durumdan memnun değilsiniz. Evet, bir yere edinmişsiniz ama 2 tane yol var. Çünkü bir zıtlıktan sonra da parasal mücadele, o yüzden de evet mutlusunuz. Hayatınızda edindikleriniz var ama tam olarak işte budur dediğiniz bir süreç içerisinde değilsiniz. İşte bunu aşacak olduğunuzu söylemiş. 94 3 aylık bir döngü veriyor. 3 ay sonrasında çok güzel başlangıçlarınıza adım atar ilerlersin. Değnek ası, cesaretini topla ve başla demek aslında orası. O yüzden güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum adınıza. Tabii ki de göremediklerimi aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki de dinlediğiniz için çok 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 teşekkür etmek istiyorum her biriniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sabahları ve akşamları 2 bakımda karşınızda oluyorum. Tabii ki de sizlerden gelen enerjiyle yoluma devam edebiliyorum. İyi ki varsınız. İnanın bana, ben sizlerdeki bu pozitif etkiyi almasam böyle bu kadar ilerleyemem. İlerlemedim yani, hep sayenizde oldu. O yüzden en büyük teşekkürler size aslında. Buradan sizlere, hepinize teşekkür edeyim tek tek. Bunun dışında şunu da dile getirmek isterim açıkçası. Ben her şekilde arkadaşlar sabah akşam buradayım ve de kolektifin hayrına niyetleniyorum. Ve burada benim yaptığım şey aslında benim de niyetlendiğim, düşündüğüm, tecrübe ettiğim konularda sizlere
Belki şifa olur, belki fırsat olur, belki vesile olur diye sizlerle paylaşmak ve de şunu söylemek istiyorum o yüzden. Beddua etmenizi hiç önermem. Neden? İlahi adalet evrende tecelli ediyor. Sen istediğin kadar karşı tarafa beddua et. Kendini negatifiyle beslemekten ötesini yapmamış oluyorsun. O yüzden gerek var mı bu kadar negatife? Ben diyorum ki ilahi adalet evrende sistemde işliyor arkadaşlar. Er geç tecelli edecek. İçinizi rahat tutun. Sağlığımız yerindeyse aşacağız. Bugünleri de aşacağız. Üstesinden geleceğiz. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derdim. Ne demek istiyorsun sen derlerdi bana. Güzel gönlünüze göre olsun. Ya sabır, bugünkü durum da geçecek. Mutlaka daha öncekileri aştığın gibi bunu da aşacaksın. Sen o kadar güçlüsün. Bunu hatırlamana ihtiyacım var. Bunu vesile olduysam ne mutlu bana diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın.